Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bu benim ikinci videom. Bugünkü konumuz 21 günlük şeker detoksu. Ben bunu daha önce yapmıştım ama şimdi paylaşıyorum. Tabii YouTube'a girdiğim için şimdi. Hatırlatmamı yapmak istiyorum. Videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın ve de tabii ki de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ben bu detoksu sırf sağlıklı olmak için yapmadım. Tabii ki de sağlıkla ilgili gerekçeler de var ama esas isteğim başka bir şeydi. Ona gelelim. Şimdi bir WhatsApp grubunda bazı böyle meditasyon vesaire gibi konulardan bahsederken sanırım şu konudan bahsedildi. Şimdi mesela bir detoks yapıyorsun bir konuda, hayatından bir şey çıkarıyorsun. Onun yerine ise evrenden başka bir şey istiyorsun. Niye? Çünkü evren boşlukları doldurur. Bir boşluk açıyorsun hayatında. Neyi çıkarıyorsun? İşte şekeri çıkarıyorsun, sosyal medyayı çıkarıyorsun. Başka bir şey çıkarıyorsun ve onun yerine evrenden başka bir şey istiyorsun. Ben ne istedim? Tabii ki de aşk istedim. Aşk istedim. Sonra bir de ne istedim? Para istedim. Ben bir de şey yaptım. Bundan sonrasında da 40 günlük sosyal medya detoksu da yaptım. Onu da başka videoda anlatacağım. Sanırım bunda aşk ya da para istedim. Tam hatırlamıyorum ama muhtemelen aşk istemişimdir. Çünkü aşkı daha paradan önce tuttuğum için. Ah ah. Evet, aşkı buldum mu? Ona da geleceğiz ama bilenleriniz biliyor bazılarınız. Ben 19 Eylül'de başlamışım. Ben normalde bu şeker dediğimiz hani küp şeker, toz şeker, o mantıktaki şeker olarak tüketen bir insanım. Ama şöyle ki çok tatlıcı bir insan değilim. Çayıma, kahveme şeker koyarım ama aşırı bir şeker tüketimim, yani tatlı olarak işte baklavadır, çikolatadır, nutelladır, böyle şeyler pek de aramam. Birazcık da çayıma, kahveme kattığım o şekerin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi normalde zaten bir 10 kadar şeker, günlük şeker, 10 küp şeker kadar. Bunun kadın erkeği tabii biraz daha farklı olabiliyor ama normalde bir 10, ortalama 10 kadar. Bu Amerikan Kalp Sağlığı Birliği'nin de galiba önerisi. 10'a kadar sınırımız var. Ben zaten bu sınırı geçmiyorum normalde. O yüzden ben normal şartlarda çayıma, kahveme şeker atıp diğer tatları çok yemediğim için bu detoksta ben çok başta zorlanmadığımı hatırlıyorum. Biraz eski olduğu için şu an böyle her şey kafamda net değil. Ama tatlılar konusunda çok sıkıntı çekmedim. Hani zaten aşırı bir şeyim yoktu ve zaten bir kararlılık içinde de olduğum için çok fazla sıkıntı çektiğimi hatırlamıyorum. Esas sıkıntı çektiğim şey çaydı. Çünkü çayın tadını şekersiz hiç sevmedim. Zor içiyordum. Yani alıştığımız bir şekilde de kahvaltı yapıyorsun, yanında çay içiyorsun, akşam içiyorsun, arada içiyorsun falan ama çaydan hiç keyif almıyordum. Bu ne ya falan modunda. Ama eskiden kahveyi şekersiz hiç içemezken bunda kahve o kadar kötü gelmemeye başladı. Tam tersi şekersiz kahvenin tadını biraz daha almaya başladım ve dedim ki bu güzelmiş, bunun tadı fena değilmiş dedim. Çayda hoşlanmadım, kahvede güzeldi. Tatlılarda falan zaten çok zorlanmadım. Dondurma kısmı biraz daha zor oluyor benim için ama dediğim gibi yani kararlı olduğum için o dönem zaten çok da hani direkt mesela tatlı bir şey sunuluyor, mesela çikolata falan. Direkt hani ben işte detokstayım, direkt reddediyordum. 21 gün zaten çok uzun bir süre değil. Sosyal medya 40 gündü. O da biraz daha uzun ama onda da zorlanmadım aslında. Ona da geleceğiz. Şimdi şöyle mesela hani denir ya işte ben şeker detoksu yapıyorum, sağlıklı hissediyorum falan filan denir. Mesela ben öyle bir hisse kapılmadım. Aksine bugün günlük defterimi açtım, şöyle bir baktım hani o güne dair bir şey yazmış mıyım diye. Yaklaşık bir hafta falan sonrasında ben çok kötü bir hasta olmuşum. Ne zamandır da böyle hasta olmuyordum yazmışım defterime. Yani şekersiz kalmak bana o an iyi gelmemiş. Tabii ki de sadece şekerle açıklayamayız bunu ama yani evet, bittiğinde ben öyle çok işte sağlıklı bir işte şeye geldim, işte çok daha dinç hissediyorum falan gibi bir durum söz konusu olmadı. Ama neye faydası oldu? Bana çok güzel bir faydası oldu. Ben iyi ki de yapmışım dedim.
Ben normalde günde mesela 2 kahve içiyorum. İlki duble içiyorum. Sonra içiyorum. Ufak içiyorum mesela. İlk içtiğim duble Türk kahvesine 2 küp şeker atıyordum. Günde öyle 2 şeker, 2 kahve içiyordum. Bu sefer sabah 2 tane atmak yerine yetmiyor. 3 şeker atma isteği duydum. Dedim hani ne oluyor? Hani detoks yaptık. Şekersiz içmem daha kolay gerekmiyor muydu? Bayağı ben şekere daha hasret kalmışım ya. Yani 2 şeker bana yetmedi. 3 şeker katıyorum Şaşırdım falan ama bir süre öyle devam ettim. Ama ne oldu? Bu sefer ikinci kahvemi de sade içmeye başladım. Normalde sade içemezdim. Canım bu sefer o acı kahveyi istiyor bu sefer. Günün ilk kahvesi evet yine şekerli ama ikinci kahvesi o yorgunluk falan o daha sert, daha böyle olsun istiyorum. Böyle bir avantajı oldu. Mesela şu an yine eskiden kahveyi şekersiz bana önüme gelse geri çeviririm, ben bunu içemem derdim ama bu sefer içiyorum. Hani sıkıntı yok. Çayı da mecbur kalsam olsa içerim. Sıkıntı olmaz ama ben tercih etmiyorum. Yine şeker koymayı tercih ediyorum. Mesela bitki çaylarını falan daha şekersiz içebiliyorum. Daha hani tadı o kadar gelmiyor. Eskisi kadar acı gelmiyor. Ama normal tatlı isteğimle ilgili bir değişiklik oldu mu? Çok da bir değişiklik olmadı. Sağlığımla ilgili bir değişiklik olmadı. Cildimle ilgili bir değişiklik olmadı. Esas yapma amacım olan konuya gelelim. Aşk ve para. Aşk mıydı, para mıydı hatırlamıyorum bununki hangisi ama aşk ve para geldi mi? Aslında istediğim anlamda gelmedi daha. Aşk şu haliyle mesela ilahi aşktan falan hani bahsedersek orada bir atladığımı düşünüyorum. Daha üst seviyeye geçtiğimi. Asıl olan o mudur? Belki de daha değerli olanını almışımdır. Bilemiyoruz. Para konusu ise para konusunda tam anlamıyla o da istediğim şekilde gelmedi. Fakat gelebileceğinin işaretlerini kendisi bence veriyor bana. O nasıl oluyor derseniz ona da sonra başka bir video konusu yaparız. Şuna da gelelim. Buradan notlarıma bakıyorum yine. Bu hoş olmuyor belki ama şu an yapacak bir şey yok. Daha alışmadım. Şimdi olay sadece sırf sağlık boyutu, fiziksel sağlık boyutu değil aslında. Burada biz bir şekilde hani bir detoks falan yaptığımız zaman kendi irademizi, kararlılığımızı bunları biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz. Sonuçta hani hep sürekli yaptığın bir şeyi 21 gün boyunca yapmıyorsun. İşte kaç gün, 21 gün, 40 gün vesaire belli günler var. Ona göre yapıyorsun ve olay sadece sağlığınla ilgili değil. Orada senin böyle mental olarak bir şeylerini de geliştiren bir olay bu. Biraz da o katkısına da bakmak gerekiyor. Benim için evet bu açıdan güzel bir adım olmuştu. Hani çok sağlıkla ilgili çok katkısını görmedim ama psikolojik olarak katkısını gördüm gibi. Ve şöyle bir durum var. Şimdi biz sürekli bir şekilde dopamine maruz kalıyoruz ve dopamin arayışındayız. Bedenimiz sürekli haz, ödül mekanizmasıyla çalışıyor ve bu detokslar da bunu normalde mesela sürekli bir dopamin oluyor ve artık beynimizdeki dopamin reseptörlerimiz duyarsızlaşıyor. Artık çok daha fazlası, daha farklı şeyler. Bunları arıyorsun ama bu detoks yaptığın zaman, bu dopamini vermediğin zaman buradaki reseptör duyarlılığını eskiden olduğu haline getiriyorsun. Olabildiği kadar yani artık eskisi dopamine maruz kalmıyor ve daha o tekrar reseptör desensitizasyonu olayı değişiyor arkadaşlar. Ve sonunda da bilimsel biraz bir şeyler açıklama yaptıktan sonra kapanış konuşmasına geçelim. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz yine beğene basmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Evet, hatırlayamadım. İşte öyle, ne gerekiyorsa. Önümüzdeki video içinde evet. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. İnşallah bu videom güzel olmuştur. Şimdi editleme zamanı.